Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda bugün hala Brunei Darüssalam'da. Bana hep kızıyordunuz ya, sen ne biçim adamsın, nasıl bir gezginsin, niye hiç gece hayatı çekmiyorsun? Dedim lan şu şeriatla yönetilen Brunei'de gece hayatı çekim dedim de arkadaşlar saat 7:30 ve sokakta kimse yok. Gerçi gündüz de kimse yoktu, gece de kimse yok. Bu videodaki asıl amacım arkadaşlar, hem sokak yemekleri yiyeceğim bir alan var burada ve bir sürü sokak yemeği varmış. Bir de Brunei ekonomisi hakkında size bilgiler veriyor olacağım. Kim kaç para maaş alıyor falan, onları da anlatacağım. Market fiyatlarını da göreceksiniz. Siz de buradaki alım gücünüzü, kendiniz buradaki alım gücünü zaten kıyaslamış olacaksınız. Bir Brunei doları şu an 13 TL 10 kuruş civarında yapıyor. O zaman Brunei'de gece hayatı başlasın. Gece hayatı dediğime bakmayın. Yiyeceğiz, içeceğiz, markete gireceğiz, o kadar. Ülke petrol ve doğal gaz. Ve yani ülkenin çoğu geliri bu. Ama hani ufaktan tarımla da ilgileniyor. Hatta son zamanlarda bu tarz işlere de öncelik vermişler. Çünkü adamların petrolü falan böyle bitme meyilliymiş. Normalde 250 bin, 300 bin varil çıkartırlarmış 20 sene, 30 sene önce. Bugün 160 bin, 170 bin, 180 bin bandına düşmüşler. Bu sebeple biraz da artık böyle hani eskiden ekonomileri hep böyle milyar milyar dolar artılar verirken şu an böyle girdileri çıktıları aynı ya da böyle bazen açık vermeye başlamışlar. Petrol üreten ülkeler arasında, yani petrol çıkartma, varil başına çıkartma bakımından en çok petrolden gelir elde eden 8. ülke. Bir 9. oluyormuş, bir 8. oluyormuş. Ve bu kadar parası olan bir ülkenin şu an en modern mahallelerinden birinin 700 metre ötesindeki ülkenin en büyük gece pazarına geliyorum. Ve yani ortalık zifiri karanlık. Evet, ülkede para çok. Ülke dünyanın en gelişmişleri arasında deniyor ama pek böyle hani bir modernlik, o teknoloji, o Singapur, Hong Kong, Macao, Kore, Japonya, Tayvan havası yok. Asya'nın her yerinde olduğu gibi burada da insanlar aileleriyle akşam sokağa çıkıyorlar. Böyle yemek üretimi yapan yerlerde food court diyorlar. O alanlarda gelip o ailecek yemek yiyorlar. Bu insanlar evde yemek yapmıyor. Yalnız ben bunu ilk defa görüyorum. Bu ne ola ki? Ha, pankekmiş ya. Ben de tencerede bir şey kaynıyor sandım. Sen martabakla benziyor anladığım kadarıyla. Martabak da Endonezya'da böyle waffle hamuruyla böyle pankek arası bir hamura böyle aynı ablanın yaptığı gibi yapıyorlar. Karidesli sigara böreği var, karidesli. Bunda da karidesli bir şey var. Bu ülke aynı zamanda çok büyük bir karides üretim çiftliğine sahip. Yani adamlar petrol gelirim çok diye şey yapmamış. Bakmış ki petrol gidiyor. Biz yan gelir de elde edelim demişler. O yüzden böyle üretime de ağırlık vermeye başlamışlar. Avaz yavaş demek değilmiş, demek ki avaz dikkat demekmiş. Avaz panas diyor, dikkat sıcak diyor. Chicken rice'lar, şu çakma karidesli kızartmalar, haşlamalar falan var. Ama biraz aslında 8 olmuştur saat, geç kalmadım ama bu bitmiş. Bu insanlar abi 8-9 dedim mi gidip evlerine yatıyorlarmış. Şimdi buradaki maaşları söyleyeyim. Brunei'nin kendi yerli halkını söyleyeyim abi. Benim anladığım kadarıyla ortalama 800'den, ortalama değil, ortalama 1300-1400 euro. Hello, how are you? Yeah, I have YouTube channel. I'm from Turkey. Turkey. Thank you. You living here? You from Brunei? Brunei. Originally? Mixed Brunei, Malaysia. Sosu çok güzel. Aha, şurada ciğer var. Hello, one piece how much price? $1. Neyse, yiyeceğiz bir şeyler ama en son bir gezip bakalım, öyle yeriz. Ciğer ben çok severim abi, gerekirse ciğer yeriz. Maaşları söyledik abi. Burada 400 dolar alıyoruz diyen de oldu, 600 diyen de oldu, 700 diyen de oldu. Yok, onlar yalan söylemiş, biz 800 dolardan aşağı almıyoruz diyenler de oldu. Benim anladığım kadarıyla Brunei'de olanlar 700-800 dolardan aşağı almıyor. Ülkedeki de ortalama maaş alırsak, hani zengini fakiri de ortalamaya vurursak da bu ülkede 1500-1600 dolarlardan aşağı maaş alınmıyor. Ama hani bunlara dahil değil, bu Hintliler, Bangladeşler, getirilen ucuz işçiler dahil değil. Yani bunlar çok az maaş alıyor. Ama burada mesela Nepalli askerler varmış. Yani İngiliz kraliyet ailesinin askeri ama adamlar Nepallileri kullanıyor ve onlara abi 6000, 7000, 8000 alıyor. Vay, burada güzel içecekler var. Abi 1 dolara bak canlıyım, burası ucuz. Hello. Güzel. Ama ülkede fakirlik yok arkadaşlar, param yok. Devlet sana doğalgaz da veriyor, devlet sana petrol de veriyor. Ev mi alacaksın? Diyelim ki 1 trilyon ev, 700-800 milyonları devlet veriyor. Hani fakirsen 700-800 milyara kadarını devlet veriyor.
Eğer ki durumu neyse 500-600 milyona devlet veriyor. Maaşından gelir vergisi hiçbir şekilde kesilmiyor. İster 1000 lira al, ister 10 bin lira al. Türkiye'den buraya geldin, şirket mi kuldun? İlk 5 yıl boyunca senden para almıyorlar. Ya da onun bir koşulları falan var. Buradaki ya da Brunei'li şirketin mesela gelirinden devlet bir şey almıyor, bir pay istemiyor. Yabancı şirketten de burada işte Brunei'li çalıştırman lazım gibi ya da bir Brunei'li, yani en az 7 ortak 2 tanesi Brunei'li olacak gibi kavramlar var. Aslında açılabilir. Ülker grubu bu yağ galiba, yemeklik margarin yağı fabrikası açmış buraya birkaç sene önce. Şu an akıbetini bilmiyorum ama adamlar Brunei kralıyla birlikte gelmiş burada bir tane Türk girişimcinin fabrika açmış. Abi Milo dediğimiz şey buranın kralıdır. Hepsini denemişimdir bir de ben. Ulan bu pazar ne kadar ucuz. Allah Allah. Ulan 3 gündür buradayım. Bilsem ben her gün gelirdim. Oh, böcek, sinek, her şey var. Gelir adaletsizliğinin çok büyük yaşandığı bir yer. Ama şöyle bir şey var. Devlet, yani kral, daha doğrusu sultan en alt tabakayı ezdirmemeye çalışıyor. Onlara sosyal yardımlar yapmaya çalışıyor. Fazla bir şeyler veriyor. İşte vergi almıyor, evinin parasını veriyor. Gerekirse kirasını veriyor. Çocuğunu bedava okutuyor. Diyelim ki üniversiteye kazandınız. İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesini mi kazandınız? Devlet diyor ki gel yavrum al şu parayı, git Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde oku diyor. Bütün eğitim öğretim hayatı boyunca eğitim masraflarını karşılıyor. Chocolate. What is name again, tell me? Kuih Malaya. Kuih Malaya. Martabak similar. Do you know martabak? Yeah, I know martabak in Indonesia. Indonesia, They yes. call martabak manis, sweet martabak. Yeah. Why? Chocolate one. But take away please. Okay. Oo, abla bol koydu. Ben onu nasıl yiyeceğim ya? Where you from? Turkey. Okay, Turkey. Istanbul. İstanbul ya. I live in İstanbul. Oh, süt döktü abla. This susu, Ya, susu. süt kreması yani. Oh. Ben çikolatalı istedim. Abla dedi ki bunun orijinali peanutlı dedi. Biz de peanutlı yapalım. Peanut yani fıstıklı, fındıklı. 3 tane karides sigara böreği deneyeceğiz. Terima kasih. Siz burada bu insanları böyle hani ortalama bu insanlar benim fark ettiğim, sordum da bazılarına 1000 alıyor. Yani ben hani 500-600 alanı görmedim. Bu arada deniz kıyısındaki bir ülkeyiz ama ben Brunei'de böyle yeterli çeşitli balık görmemişim. İlk defa böyle adam gibi balık olan bir masa gördüm. Ve Asyalılar balık yapmayı bilmiyor. Şunlardaki balıklar bizde olsaydı var ya biz ne balıklar yapardık. Tavuk ciğer değil aslında, o tavuk kalp. Eti sosla simsiyah yapmışlar. Burada ne gördüyseniz hepsi 1 dolar. 13 TL 10 kuruş. Hello, like this just one. Yeah, okay. This chicken? Chicken apa nih? Chicken heart. Chicken, okay. I have it. Yeah, okay. Thank you. Terima kasih. Melo nih. Melo chicken. Hadi deneyelim. Mısır falan var ama yeşil bir şeyler. Pek sempatik gözükmedi de alacağım. Bir eksiliyor dolarlar. Video çekmek çok masraflı arkadaşlar. Ben video çekmesem buradan 2 dolara karnımı doyurur giderdim. Sorry? Yeah. I don't have friends. I am alone. Last 4 years around tour Asia, but alone. Kuching. Yeah. Before here, before Bali, before Singapore, before India, Nepal, Cambodia, Laos. Yeah, Turkey. I have. I'm right because Turkish name my channel name. But YouTube name değişik yollarda. Evet, Brunei'den iyi takipçi topladım ya. Your father? Ya. Ana bu bildiğin sebze suyu çıktı be. I am tomorrow going to Sabah. Tomorrow morning. Yeah. Here so expensive, yeah. Brother, you know, your country, this country, minimum salary how much per 1 month? One person, minimum salary how much? Government. Maybe government, maybe all people, totally. 1,000 something, 2,000 something. 1,000, 2,000. Ministry Brunei, salary 1 month, 45,000 Brunei dollar. 40, 45 dollar. 100, all 1,000.
45,000. Yeah. 45,000 donor ministry. Why? Ministry. Wow. Minimum salary how much? Minimum Roman 1,000. Wow. Good. Good. Brunei rich country. Okay, bye-bye. Nice to meet you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum. Aleyküm selam. Bye bye. Ben bunların maaş sistemini anlamadım arkadaşlar. İşte bu adam 1000 diyor. Ötekiler 400 alan da var diyor. Galiba ötekiler bana şey diyor. Şimdi Bangladeşler 400, 500, 600 falan alıyor. 2 tanesi tavuk ciğer, 3 tanesi kalp. Bunu da beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Normalde beğeneceğim yüzlerce şey var aslında da ben denemek için aldım. Bir de arkadaşlar yani burada hani şeriat var. Ondan sonra hani kızlar erkekler dikkat etmeleri falan diyeceğim de vallahi bu tipe bile yürüyen kızlar oldu ha. Şaşırdım bu neydi. Hadi karides dolmasını yiyelim. Bildiğiniz yufka gibi bir şeye karides sarmışlar. İnşallah kabuğundan karidesi ayırmışsınızdır abi. Ayırmışlar. Hamur da çok güzel. Hamuru yaptıkları sos da çok güzel. Aa bak bunu çok sevdim. Karides dolma benden geçti. Yemek yedik. Martabak harika. Şimdi abi çok çabuk kapanıyor. Cidden hani beni ilk gün alan otostopla Brunei'ye sokan arkadaş demişti. Burada 8'de 9'da hayat biter demişti. Tamam hani sağda solda hayat bitiyor da hani bari böyle hareketli olabilecek noktalarda mesela burada bari bitmesin ama burada da bitiyormuş. Bu ülke Asya'nın kişi başı gelir bakımından en çok gelire sahip 3. ülkesi. Singapur, Japonya'dan sonra en fazla gelir Brunei'de. Kişi başına düşen ortalama gelir. Gayri safi milli hasılaya bakınca da kişi başına orada da Katar'dan sonra da dünyanın en iyi ikincisi. İnternet öyle söylüyor. Ben bilmiyorum. Evet arkadaşlar bir tane Toyota Veloz'umuz olmasın mı? Bakalım kaç paraymış. Nasıl ya? 37.000 bu ne doları mı? Şu koca araba. Full paket. Yola çıkmaya hazır. 38.000 dolar. Allah Allah bu bizim ülkemizde 38.000 dolar kaç para yapıyor? Neyse hesaplayamadım şimdi. Ucuz mu pahalı mı anlamadım da ucuz gibi. Bu arabaya hemen bakıyoruz. Bu neymiş modeli? Mandatory Codes. Ulan o ne demek? Ruat Tex'te bak 41 dolar. Arkadaşlar bu arabada 50.000 dolara yola çıkıyormuş. Vay. Şimdi böyle vallahi bu araba çok böyle etli butlu duruyor ha. Sevdim. Arka koltuğu yatır dünyayı gez. Mesela bu araba ne kadarmış? 24.000 dolar. 24.000 dolar. 24.000 dolar abi 24. Bilmiyorum bizde bu araba ne kadardır acaba? Biz bu ülke abi böyle ayakkabı, tekstil falan da yolluyormuşuz. Onun haricinde böyle yapı malzemeleri böyle taş, alçı olsun. Ne bileyim böyle çimento, mübarata falan yolluyormuşuz. Buranın spor malzemeleri de ağırlıklı olarak hani marka Türk ismi değilse bile hani ne bileyim hadi söyleyelim ismini Nike diyelim. Nike'ın Türkiye üretim bandından çıkan mallar Brunei'ye çokça gönderiliyormuş. Oyuncak falan da biz buraya iyi satışlar yapıyormuşuz. Türk markaları buraya oyuncak satışı yapıyormuş. Yağ, halı, malı falan böyle zemin dekor ürünlerinde biz göndermişiz. Onlar da bize petrokimya ürünleri göndermiş. Hani makine yağı gönderiyor, kereste gönderiyor. Bunların fiyatları yazıyor mu ya? Yazmıyor. Bizim dışişlerimizin sitesinde yazana göre de galiba 2020'yi mi baz alıyor emin değilim. 30.000 dolar da buradaki kişi başı ortalamaya gelir. Yani bir kişi burada ortalama 30.000 dolar kazanıyormuş bir yılda. Şimdi size biraz daha etrafı göstermeye başlayacağım ama millet burada da toplanıyor. Yalnız bu adamlar zevkli insanlar ha. Buranın %64'ü Malay demeyeyim de Brunei'li, %10 Çinli falan, geri kalanlarda diğer azınlıklar. Bu %64 Müslümanın da %80'i Şafi. Şimdi elektronikçi bulamadım ama ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın bizde bir telefon 30.000 liraysa o telefon burada 20-21 bin lira, 22 bin lira. Böyle hani direkt telefon ya da direkt laptop, direkt araba gibi şeyler tamam burada Türkiye'den çok ucuz. Ama mesela kulaklık mı alacaksınız? Hard disk mi alacaksınız? USB bellek ya da SD kart mı alacaksınız? Ya Türkiye'yle aynı ya Türkiye'den daha pahalı gerçekten. Bu kısmı neden çözemedim? Bizde herhalde Türkiye'de elektronik ana malzemesi değil de onun yan dalı işte hard disk gibi ne bileyim USB kablosu gibi şeylerin vergisi galiba düşük olsa gerek. Son dolar kuru fırlamasına rağmen ben şu an tespitim abi hep böyle bak.
Singapur'da da böyleydi, Malezya'da da böyleydi, Endonezya'da da böyleydi, Brunei'de de böyleydi. Benim aradığım bir kulaklık var. Kulaklık Türkiye'de 2 tane kulaklık var. Kulaklığın biri Türkiye'de 700 lira. Burada aynı kulaklık 1400 lira. Kulaklığın diğeri de işte Türkiye'de 1700 lira, burada da 2100 liraya geliyor. Singapur'da da daha pahalıya geliyordu, Endonezya'da da. Anlayamadım bu konuyu. Bilen varsa neden olabilir? Aydınlatırsa seviniriz. Bakın arkamda şimdi resmi bir mağazaya girdim, büyük bir mağazaya. Tamam mı? Size şimdi sadece öyle 3 tane rastgele ürün fiyatı aldım. İçeride çekim yaptırmadılar. Şu an Türkiye'de bunlar ne kadar bilmiyorum. Bakın JBL'in bir kulaklığını sordum. 660 NC diye. Ve bana dediler ki 348 dolar. Sonra yine JBL'in bir Bluetooth kulaklık modelini sordum. 510 BT. Dediler ki bana 105 dolar. Sonra bir de yine JBL'in kablosuz bir hoparlörünü sordum. JBL Charger 5'in, tamam mı? Ve dediler ki bana 319 dolar. Şu an bunlar Türkiye'de kaç para emin değilim. Tamam mı? Ben bunları söylediğim sırada hem Türkiye'deki fiyatını yazdım, hem de buradaki fiyatını yazdım. Siz bakın, vergisiz olan Brunei'de mi daha pahalı bir elektronik ürün, yoksa Türkiye'de mi daha pahalı? Abi bu bilgisayarın aynısını Türkiye'de bulabilir miyim bilmiyorum ama böyle bir modelin fiyatı böyleymiş. Bunu hem Türkiye fiyatını hem buranın fiyatını size yazdım. Tüm iPhone modellerinin şimdi fotoğrafını çektim. Ekrana da koyarım. iPhone 13 Pro 128 GB'ın şu an buradan alırsanız 21.000 TL'ye geliyor. Türkiye'de kaç para bilmiyorum ama ortalama 7-8 bin lira daha fazla oluyor. Yani Türkiye'de şu an 28 ya da 29 bin TL'dir diye düşünüyorum. Ama Türkiye'deki Apple'dan da bakacağım fiyatına kaçsa, onu da buraya ekleyeceğim. Belki 30-32 bile olmuş olabilir, haberim yok. Şimdi bu ülke Malezya ile Endonezya'nın arasında gibi gözükse de Endonezya'ya kara bağlantısı yok. Malezya bunu çevrelemiş durumda bu ülkeyi. İşte bunlar zamanında Endonezyalılardan ve Malezyalılardan korkmuş ve Britanya demiş ki abi gel kurtar beni, bu Malaylar işte Endonezyalılar gelirse beni hep tüketir. En azından sen yarısını sömürürsün. Onlar hepsini sömürür. İngilizleri çağırmışlar. İşte İngilizler gelmiş buradan Endonezyalıları, Malezyalıları şutlamış. Ona benzer şeyler. Daha sonrasından Hollandalı Shell'i çağırmışlar. Şu an Shell buradan petrol çıkartıyor. Shell yapıyor, %49'unu kendisine alıyor. %51'ini devlete bırakıyor. Bu ülkenin petrolünün %45'ini, doğalgazının da neredeyse %80'ini mi %90'ını mı ne sadece Japonya alıyor. Şimdi biraz önce yemek alanında otururken amcaya sormuştuk. Amca bir Brunei ile en düşük kaç alıyor demiştim. Adam hani 1000 demişti. Şu an burada iPhone 13 Pro 128 GB'ı almak isteyen bir adam 40 gün falan çalışıyor. 40-45 gün çalışıyor ve alıyor. Aslında eksikle kıyaslıyoruz. Biz alım gücünü kıyaslamamız lazım. Yani bu adam bu kadar birim gün saat çalışıp bu malı alabiliyor ya da alamıyor diye konuşmamız lazım ki o zaman ülkenin gerçekten ülkelerin şey ortaya çıkar. Yoksa şimdi iPhone burada 20 bin lira, Türkiye'de 30 bin lira dedik mi aslında çok doğru sonuçlar elde etmeyiz. Bu ülkenin ekonomik olarak iyi mi kötü mü olduğunu anlamak için burada en büyük etmen abi en düşük maaşlı adamın bir malı kaç gün çalışarak aldı. Ya da bu en düşük maaşı halkın ne kadarını aldı. Mesela Shell'de mi çalışıyorsunuz? Shell size ev veriyor. Shell sizi çocuğunuzu ücretsiz okutuyor. Shell sizi tatile götürüyor. Kral sizi zaten ücretsiz okutuyor. Kral sizi yurt dışında eğitim almak isterseniz bedavaya yurt dışına gönderiyor. Arabadan vergi almıyor ya da minimum ürünlerden vergi almıyor. Gelirinizden vergi almıyor. Gibi durumları düşündüğünüzde Brunei'deki alım gücü bizden yüksek. Kıç kadar ülkedeki bu kadar doğal gaz ve petrol varken 400-500 bin nüfus varken zaten bizim ülkemizde Brunei'yi kıyaslamamız saçma olur. Ben kıyaslamamın sebebi saçmalıktan değil, sadece hani anlayın diye. Hani burada böyle, Türkiye'de şöyle. Ekran yapılıyor, düzelmiyor arkadaşlar. Bu konuda lütfen beni bağışlayın. Yarım kiloya yakın dolmalık biber 3 dolar 44 cent. Abi domatesin kilosu 4.80, böyle dandik domates. Salatalık var, salatalığın kilosu da 4. Bu salatalık var. Oradaki salatalık 4 birimmiş, buradaki salatalık 1,5 birim. Maaşını bu adamların ortalama, bütün ülke ortalamasını alalım, 1,5 kabul edelim. 1,5 maaşlı adam bu soğana 1,7 veriyor. Bu yemeklik soğana da 1,7 veriyor. Hemen bakıyoruz patatese kaç para veriyor. 2 tane fiyat var, anlamadım ama 1 kilograma 1,5 diyor. Mesela burada yarım kilodan biraz fazla var, 1 dolar. Muz 1,5 kilosu 90 cent. Karpuza bakıyoruz. Karpuzun 1 kilogramı 1,80 cent. Bu karpuzunki 2,30. Kavununki, tatlı kavununki 2. Bu karpuzunki 1,5. Mandalina'nın kilosu
4,5. Kilosu 4,5. O 1 kilodan az 3,90. Portakalın 10 tanesi 4,80. 10 tanesi zaten hala 2 kiloya yakın gelir. Daha da Ankara armutu var abi. Yani ben öyle diyorum. Tipi Ankara armutuna benziyor. Kilo 10 tanesi 5,5 diyor. 10 tanesi bunun da 1,5 kilo gelir. Portakalın 3 tanesi 2,5 dolarmış. 3 tanesi nereden baksanız 650-700 gram var. Yani kilosu 3.20-3.30'a falan geliyor o zaman. Abi hurma var. Hurmanın kilogram fiyatı 3,20. Dandik hurma bunlar. Abi etin kilogramı beef neck bonfile diyor. Bonfile, yağlı bonfilenin yani 9 dolar. Hani bunlar hep yağlı bonfile, 9 dolar. Bu but 8 dolar kilosu. Şu etin kilosu 16 dolar. Çok fazla et çeşidi yok ya. Niye böyle? Orada beef liver var abi. Onun kilosu 7 dolar. Şurada bir tane böyle hafiften löpümsü bir et var. Onun da kilosu 15 dolar. Abi en düşük 1,5 litrelik su 50 centten başlıyordu. Böyle 2 dolara kadar gidiyor. Hatta 45 sente de varmış. En düşük gördüm bu 1,5 litre için. 1,5 litrelik Coca-Cola da 2,20 sente satılıyor. Abi 2,5 kilo deterjan burada 4 dolara satılıyor. Oğlum ne saçma diyorlar. Orada yemek var. Burada kedi maması var. Altta deterjan var. Gözünü seveyim ben ülkemin ya. Vallahi bak, bir kedi maması, bir deterjan, bir yemek. Ne ilginç dizmişler. Abi 2 litre çamaşır suyu 3. Abi hemen yağa bakıyorum. Bu çiçek yağı 5 litresi 20.95. Bu soya fasulyesinin yağı 19.70. Burada ayçiçek yağı var. Bu da 21 dolar. Abi makarnalara baktım. En ucuzu 1.20'den başlıyor. 2.10-2.20'ye kadar gidiyor. Şimdi benim bu gezdiğim market buradaki en büyük AVM'lerden birinin alt katında. O yüzden ortalamanın bir tık üstü olabilir ama çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Emin de değilim tabi. Abi burada altılı kağıt havlu 4'e satılıyor. Onun en önemlisi tuvalet kağıdı. Ha. Bu kaçlı? Onlu tuvalet kağıdı da 6 dolara satılıyor. Dostlar 3 gündür Brunei'yi geziyorum. Ondan önce de 3-4 gün Brunei'yi araştırdım. Ondan sonra şu an bu videoyu çekmeden önce 3 saat özellikle ekonomi videosu, hani ekonomiyle ilgili açtım yazıları, makalelerini okudum internetten. Ve geldim sokağa çıktım, 3 saattir de geziyorum. Ve size bu kadar bir video çıkartabildim. Çok derin bir emek uğraşmadım ama hani sonuçta hem 3 gündür geziyorum hem daha öncesinden 3 gün araştırmıştım. Bugün de sırf 3 saat ekonomi videolarını ya da ekonomi makalelerini çevirdim, okudum. 10'a 10 var, saat 10'da maalesef benim hosteli kilitliyorlar. Ondan sonra hostelime giremiyorsunuz. Ondan sonra zaten hayat bitiyormuş burada. O yüzden video da bitti. Yarın Brunei de bitiyor. Ben hostele geldim, şu köşede dipte kalıyorum. Bu video buraya kadar da izlediyseniz teşekkür ederim. Emeğe karşılık da bir like atarsanız da beni mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki ülkede ya da yarın sabah yine Brunei'den otostopla çıkacağımız için başlatırım. Sabah da bitiririz. Allah'a emanet. Görüşürüz.